Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu harika çantamı paylaşmanın haklı gururunu yaşıyorum. Ben çok severek çalıştım ve gerçekten sonucu çok beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Lütfen fikirlerinizi yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Abone olarak bana destek verebilirsiniz. Hemen çantamın ayrıntılarını sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu çantamda Pelur markasının Bursa rafyasını kullandım. Koyu vizon ama kahveye çok yakın bir vizon tonu, aslında kahve diye geçiyor. Ben rengini ve gerçekten çantadaki dokusunu, duruşunu çok sevdim. Bu ip bu modele çok yakıştı. Çok severek çalıştım. Bunda toplamda 3 tane Bursa rafyası kullandım. Çantamın eni 50 santim. Uzunluğu da 38 santim. Hemen sizinle birlikte yapacağım da bu yerli rafya diye geçiyor. Yerli rafya kullandım. E, Yerli rafyadan 3 tane kullandım. Bu da artan ipim. Yine çantam, her iki çantamda da gerçek deri sap kullandım. Çantalarım astarlı ve bu şekilde çıt çıtlı. Aldığım tüm malzemeleri açıklama kısmına muhakkak ekleyeceğim. Ama size şu öneriyi de yapmak istiyorum. Bu model kağıt iple çok güzel olur. Benim vaktim olduğu zaman kağıt iple de çalışacağım muhakkak. Size de tavsiye ediyorum. Lütfen kağıt iple çalışıp beni etiketleyerek paylaşın ya da bana gönderin. Çok merak ediyorum nasıl olacağını. Bu şekilde fikirlerinizi lütfen yorum kısmına yazmayı unutmayın. Hemen bunun da boyutunu paylaşayım. Bunu bir tık diğerinden daha uzun yaptım. Çantamın eni yine 50 santim. Uzunluğu da 40 santim. Tam 40 santimdi. Haydi hemen hep birlikte çantamın yapım aşamasına geçelim. Evet, hemen çantamın yapım aşamasına geçelim. Öncelikle şunu belirttim arkadaşlar. Ben solağım. Solak olmamda problem yaşayan birçok kişi var. Ama lütfen benim anlatım şeklime dikkat edin. Batın dediğim yerlere kendi yönünüzde batarsanız hiçbir sorun yaşamayacaksınız. İlk çantamı Pelur'un Bursa rafyası ile yapmıştım. Yine tüm malzemelerimi açıklama kısmına tabii ki ekleyeceğim. Bu rafyanın markası yok ama yerli rafya diye geçiyor. Yine Asilo bir çanta aksesuar sayfasından aldım. Instagram'dan ya da sitelerinden alışveriş yaptığınızda takipçim olduğunuzu belirtirseniz tüm ürünlerde %10 indirim kazanırsınız. İnternet sitesinden de NEZ10 kodunu kullanarak otomatik %10 indirim kazanırsınız. Bu yerli rafyayla. Yine çantamı istediğiniz iple çalışabilirsiniz. Bu model her iple çalışılabilir. Kağıt iple de çok güzel olur. Herhangi bir rafyayla da çok güzel olur. Ben elimdeki ipleri değerlendirmek için yine rafyayla çalışıyorum. Rafyanızın kalınlığına göre tığ numaranızı belirleyebilirsiniz. Ben bir önceki çantamda 3,5 milim kullandım. Bunda 4 milim kullanmayı tercih ettim. İpimin kalınlığına göre hoşuma gitmezse değiştirebilirim tığ numaramı. Şimdi hemen bir tane zincirle sabitledim. 25 tane zincir çekip geliyorum. Şöyle 25 tane zincirimi çektim. İstediğim boyut bu benim tabanda. 4 tane işaretleyicime ihtiyacım var. Oval taban çalışacağız. Hemen sizlere 25. zincirimi dönüş için kullanıyorum. İpim üstüne atmıyorum. 24. zincire gidiyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Buraya bir tane farklı renkte, burası benim başlangıç noktam. Bir tane farklı renkte işaretleyicimi takıyorum. Başlangıç noktamı unutmamak için. Tekrar aynı noktaya bakın. Az önce battığım yere bir tane daha sık iğne yaptım. 2 oldu. Bir tane daha batıyorum. Bu da 3. sık iğne. Birinci sık iğneyi işaretleyici takmıştım. 3. sık iğneme de işaretleyicimi takıyorum. Şöyle 3 tane sık iğne yaptım. Geri kalan sık iğnelerin arka tek lobuna bakın. Arkada tek bir lob kalıyor. Ona sık iğne yapıyorum. Bu şekilde sıramın sonuna kadar bir tane kalana kadar bir tane sık iğne tek batıp geliyorum. Sıramın sonuna kadar sık iğne yaptım. Şimdi sonuncu sık iğneme yine bir tane sık iğne yapıyorum.
Ve bu birinci sık iğneme işaretleyici takıyorum. Artırma yapacağım noktalar olduğu için buraları belirliyorum ki kafanız karışmasın. Hemen aynı noktaya bir tane daha sık iğne yapıyorum. Şu ipi de alta sıkıştırdım. Bir iki tane battım, bir tane daha batıyorum. 3 tane aynı noktaya batmış oldum. Bunları tam tabanımın köşe noktalarında yapıyorum. Üçüncüye de işaretleyici takıyorum. Bu şekilde tamamlamış oluyorum ilk sıramı. Şimdi geri kalanlara birer tane sık iğne yapacağız. Şöyle sıradaki ilk sık iğneye bir tane yapıyorum. İşaretleyicimin, mavi işaretleyicimin olduğu noktaya kadar sık iğne yapıp geliyorum. Sıramın sonuna geldim. Bakın sonuncu sık iğneme de sık iğne yaptım. Burada benim artırma yaptığım ilk noktam. Bu dönüş için kullandığım yere batmıyorum bu arada. Bitti artık. Batacak sık iğnelerim bitti. Şöyle göstereyim. Şimdi hemen sıramın başındaki ilk işaretleyiciyi çıkartıyorum. Burada bir tane sık iğnem var. Hemen oraya bir sık iğne yapıyorum. Ve buraya bir işaretleyici daha takıyorum. Bu başlangıç noktam, köşemin ilk artırma yaptığım nokta. Bir sık iğne yapıp işaretleyicimi taktıktan sonra yine aynı noktaya bir tane daha batarak burayı çift yapmış oluyorum. Şimdi sıradaki ortadaki sık iğneme bir çift daha batıyorum. Yani aynı noktaya bir tane daha sık iğne batıyorum. Oval taban yapıyoruz. Bilen arkadaşlar direkt modelden başlayabilir bu arada. Şimdi işaretleyicimin olduğu yere de 2 tane sık iğne batıyorum. Aynı noktaya 2 tane sık iğne yaptım. İşaretleyicimi tekrar takmayı unutmuyorum. Bir sonraki sırada kolaylıkla yapabilmek için. Şimdi tüm sık iğnelere diğer işaretleyici noktama kadar sık iğne yapıp geliyorum. Şimdi işaretleyicimin olduğu noktaya kadar sık iğnemi yaptım. Burada yaptığımız işlemin aynısını burada yapacağız. Yani 3 tane sık iğnemiz var. Her birine çifter çifter batıyoruz. İlk başta işaretleyicimin olduğu noktaya hemen birinciyi batıp tekrar işaretleyicimi takıyorum. Ve bir tane daha batıp burayı çift yapıyorum. Bir sonraki sık iğnem şöyle dönmüş olabilir. Dikkatli yapın. Bir sonraki sık iğnem, oraya da çift batıyorum. Bir, bu da ikinci. Hemen işaretleyicimin olduğu noktaya da çift batarak bu köşeyi de bitiriyorum. Birinci sık iğnem ve ikinci sık iğnem. Aynı noktaya çift battım ve tekrardan ikinciye işaretleyicimi taktım. Ve yine sıramın başına kadar sık iğne yapıp geliyorum. Tüm sık iğnelerimi ördüm. İşaretleyicimin olduğu noktaya geldim. Artık tek bir çift sıramızdayız. Şimdi işaretleyicimin olduğu noktaya bir tane tek yapıyorum. Çift yapmıyorum, tek yapıyorum. Bir tane tek yaptım. İşaretleyicimi tekrardan taktım. Ve hemen yanındakine bir tane çift batıyoruz. Yani aynı noktaya 2 tane sık iğne batıyorum. Bir tek bir çift. Bir sonrasını hemen bir tek yapıyorum. Yanındakine bir çift yapıyorum. 1 2, hemen yanındakine bir tane tekimi yapıyorum ve işaretleyicimin olduğu noktaya da bir tane çift yapıyorum. 1 2, bir tek bir çift battık. Tekle başladım, çiftle bitirdim. Şimdi diğer işaretleyicimin olduğu noktaya kadar sık iğnelerimi yapıp geliyorum. Sık iğnelerimi bitirdim. Yine işaretleyicimin olduğu noktaya geldim. Karşıda yaptığım işlemin aynısını buraya da yapıyorum. İşaretleyici noktama bir tane tek batıyorum. Ve tekrar burayı belirtiyorum. Hemen yanına bir tane çift batıyorum. Hemen yanına tek. Bir sonrakine
çift, bir sonrakine tek ve işaretleyicimin olduğu noktaya da çift yapıyorum. 1 2. Sonuncuya yine işaretleyicimi takıyorum. Bu şekilde tekle başladıysam çiftle bitiriyorum. Çünkü çiftlerin üst üste gelmemesi gerekiyor. Yine sıramın başına kadar sık iğnelerimi yapıp geliyorum. Sık iğnelerimi bitirdim. Şimdi yeni sıraya başlıyoruz. Bir önceki sırada ne yapmıştık? İşaretleyicimizin olduğu noktaya tekle başlamıştık. Bir önceki sırada tekle başladığımız için bu sırada çiftle başlamak zorundayız. Yoksa çift yaptığımız kısımlar üst üste gelecektir ve çirkin bir görüntü olacaktır. Şimdi işaretleyicimin olduğu noktaya bir tane çift yapıyorum. İlk battığım sık iğneye yine işaretleyicimi muhakkak takıyorum. İki tane tek, bir tane çift yaptım, iki tane tek yapıyorum. Bir tek, bir sonrakine bir tek daha. Bir çift, iki tek. Şimdi tekrardan bir tane çift yapıyorum. Aynı noktaya iki tane sık iğne yapıyorum. Bir sonrakine tek, birinci tekim, bir sonrakine bir tane daha tek ve ikinci tekim. Şimdi bir çift yapıyorum. Aynı noktaya iki tane sık iğnemi battım. Şimdi iki tane tek yapıyorum. Birinci tekim, ikinci tekim de işaretleyicimin olduğu noktaya denk gelmek zorunda. Burada eğer sayılarınız denk gelmezse bilin ki hata yapmışsınız. Şimdi ne yaptım? Çiftle başladım, tekle bitirdim. Bir önceki sırada tekle başlayıp çiftle bitirmiştik. Yine sıra sonuna kadar sık iğne yapıp geliyorum. Buradaki işlemin aynısını karşıda yapacağız. Evet, şimdi karşıda yaptığımız işlemin aynısını burada da yapıyoruz. Ne yapmıştık? Bir çift, iki tek, bir çift, iki tek şeklinde işaretleyicimizin olduğu noktaları yapmıştık. Yine işaretleyicimin olduğu noktaya bir tane çiftimi yapıyorum. İlk yaptığım sık iğnemi, çok pardon arkadaşlar. İlk yaptığım sık iğne işaretleyicimi takıyorum. Bir çift, iki tek. Birinci tekim, ikinci tekim. Şimdi bir tane çift yapıyorum. İki tane tek yapıyorum. Bir, iki. Bir tane çift yapıyorum. İki tane tek yapıyorum. İkinci tekim işaretleyicinin olduğu noktaya denk geldi. Hemen tekrardan takıyorum. Sizlere son bir sıra daha göstereyim. Daha sonra istediğiniz sayıya ulaşana kadar kendiniz yapabilirsiniz. Şimdi yeni sıradayız. Önceki sırada ne yapmıştık? Bir çift iki tek yapmıştık. Artık mantıken hep böyle ilerleyecek. İlk sırada, bir önceki sırada çift başladıysam bu sırada tek başlıyorum. Bir önceki sıramda çift başlamıştım. Şimdi bu sırada da tek başlayacağım. Bir önceki sırada kaç tek yapmıştık? İki tek. Bu sırada arttırmalarımızla birlikte 3 tek bir çift şeklinde ilerleyeceğiz. Birinci tekimi yapıyorum. Mantığı çok kolay aslında arkadaşlar. Yani umarım doğru ve anlaşılır bir şekilde anlatabilmişimdir size. Anlatamadıysam da kusura bakmayın. Ama elimden geldiğince basit bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. 3 tek yaptım. Bir çift yapıyorum. Şimdi tekrardan 3 tane tek yapacağım. 1 2 3. Tekrardan bir çift yapacağım. Ve tekrardan 3 tane tek yapacağım. 1 2 ve 3. İşaretleyicimin olduğu noktaya da bir tane çiftimi yapıyorum. Bu işlemin aynısını karşıda da yapıyoruz. Ve artık tabanı söylemeye gerek yok diye düşünüyorum. Çünkü bu mantıkta ilerleyecek ve 11 tek bir çift olana kadar da devam edeceğiz. Karşıda da yine 3 tek bir çift şeklinde yapacağız. Yine sıraya geçtiğimizde tekle başladığımız için hemen çifte döneceğiz. Bir çift 4 tek olacak. Bir sonraki sırada 5 tek bir çift olacak. Bir sonraki sırada bir çift 6 tek olacak. Ta ki
11 tek, bir çift olana kadar yapıyoruz. Bu şekilde takıldığınız yer olursa videoyu sardırıp geriye doğru sardırıp tekrardan bakabilirsiniz. Ama mantığı çok kolay ve taban bu şekilde çok güzel olacak, emin olabilirsiniz. Tabii kağıt iple de bu model çok güzel olur. Tavsiye ederim, deneyebilirsiniz. İstediğiniz iple çalışabilirsiniz. Hemen tabanım istediğim sayıya ulaşana kadar yapıp geliyorum. Evet, şimdi oval tabanımı bitirdim. İç kısımda, içte kalacak kısımdan da hafifçe buharla ütüledim. Tabanım 11 tek bir çift olana kadar da örmeye devam ettim. Ölçüler farklı olabilir ama sayılar önemli. Çünkü modelimiz 8 ve katlarına kuruluyor. Tabanım 29, şöyle tam 30 santim tabanım uzunluğu, eni de 18 santim. Bu şekilde eliniz daha küçük daha büyük getirebilir ama bence takılmayın. Çünkü benim diğer tabanım bundan 2 santim daha küçük oldu. İpe göre de değişkenlik gösteriyor. Şimdi artık burada işaretleyicilerimi çıkartacağım. Artık yukarıya doğru çıkma işlemini yapacağız birlikte. Başlangıç noktamızda artık belli olacak. Sonuncuya bu şekilde battım. Hemen işaretleyicimi çıkardığım noktaya giriyorum. Burada ilmek kaydırma yapıyorum. Şöyle sıra boyunca tüm ilmeklere kaydırma yapıyoruz. Tüm sık iğnelerimize bu şekilde kaydırma yapıyoruz. İlmek kaydırma, ip üstüne atmadan çıkarmak demek oluyor. Yeni başlayanlar için de bu püf noktayı vermek istiyorum. Bu şekilde devam ediyorum. Bunu tüm etrafı dolanıyorum. Başlangıç noktama kadar yapıp geliyorum. Sıramın sonuna geldim. Tabanım bu şekilde. Şöyle el ütüsü yapabilirsiniz. Dilerseniz bu kısımda da ütü basabilirsiniz. Sonuncu sık iğneme de, yani ilk başladığım noktaya da bir tane ilmek kaydırma bu şekilde yaptım. Böylece sıranın sonuna geldim. Şimdi bu sırada yapacağımız işlemi gösteriyorum. Şöyle tekrardan bitirdim. Son ilmek kaydırmamı yaptıktan sonra şöyle bir zincir çekiyorum. Hemen bakın burada içten alacağız duvar çıkabilmek için. Şurada şöyle yakından göstermek istiyorum size. Şu arkada kalan tek lobu ve onun altındaki şunu alıyoruz. Yani bir önceki sık iğnenin tek lobunu ve şuraya giriyoruz. Şu sıradaki, şöyle size daha iyi anlatmaya çalışıyorum. Sıradaki sık iğnenin tekli lobunu ve onun altındaki, bakın şuna girip duvar oluşturuyoruz. Girdim, sık iğnemi yaptım. Sıradaki sık iğnenin tek lobuna girdim ve onun altındaki çıkıntıya girip burada bir duvar oluşturdum. Altındaki şu çıkıntılar, bakın. Şunlara giriyoruz ki sağlam olsun. Tek loba da batabilirsiniz eğer çok zor geliyorsa. Ama bunu alırsak daha sağlam olacaktır. Çantamızın tabanı. Bu şekilde yine sıra sonuna kadar gidiyoruz. Şöyle size son bir defa daha yakından göstermek istiyorum. Şimdi sıradaki sık iğnemin tek lobuna girdim ve onun altındaki çıkıntıya girdim. Birlikte çıkartıp sık iğne yaptım. Bu şekilde bakın tabanımız üste çıktı. Sıramın sonuna kadar bu şekilde yapıp geliyorum. Evet, şöyle duvar çıktı gördüğünüz gibi. Şimdi burada sonuncuya da birlikte batalım istiyorum. Şöyle sık iğnemi yapayım. Bakın artık burası benim başlangıç noktam. Ben burada artık ipimi kestim. İlmeğimi de şu şekilde çıkartıyorum. Ben model kurmaya hep kenarlardan başlıyorum. Siz isterseniz ipinizi kesmeden buradan bir ilmek kaydırma yapıp model kurmaya devam edebilirsiniz. Ama ben modelleri genelde
kenar kısımlarından yapıyorum. Şimdi bakın, bu son ilmeğim, bu da ilk ilmeğim. Son ilmeğimden ilk ilmeğime şöyle arkaya doğru gittim. Şimdi tekrar son ilmeğimden aşağıya giderek burada yeni bir ilmek oluşturuyorum bu şekilde. Bu bir ilmeği oluşturup aradaki görüntüyü kapatıyorum. Bunu da şöyle bir miktar yürüterek yok edeceğim. Bu şekilde sağlamlaştırdıktan sonra da keseceğim. Şimdi burada duvarımız oluştu. Artık hemen modelimin yapımına geçelim istiyorum. Hiç zaman kaybetmeden. Şöyle bir zincirle ipimi sabitliyorum. Şu köşe noktamda herhangi bir yerden, nereden başladığımın önemi yok ama dediğim gibi model kurulumun köşeye gelmesine ben özen gösteriyorum. Şöyle bir zincir çektim. Daha sonra 2, 3, 4 zincir çektim. İpimi 2 defa doladım. Sırada gelen sık iğneye battım. Burada başlangıçtaki ipimi de kendimle yürütüyorum. Üçlü trabzan yaptım. Yani 3 defa da çıkardım. 2 defa ipimi doladım. Sıradaki sık iğneye geldim. Çıktım. 2 1 çıktım. 2 1 çıktım. 2 1 çıktım. Üçlü trabzan diyoruz biz buna. İpimi 2 kere doladım. Sıradaki sık iğneye 4 tane üçlü trabzan yapacağım. 1 2 3. İpimi 2 defa doladım. Tekrar aynı noktaya, bakın, aynı sık iğne noktasına battım. Bu şekilde aynı noktaya 2 tane üçlü trabzan yaptım. Arada bir tane zincir çekiyorum. İpimi 2 defa doluyorum. Yine aynı noktaya 1 2 3. İpimi tekrar 2 defa doladım. Yine aynı noktaya bir tane daha üçlü trabzan yaparak burada dörtlü bir grup oluşturdum. Aynı noktaya battım. Solunda da 3 tane üçlü trabzanım vardı. İpimi üstüne atıyorum. Yine sıradaki sık iğneye bir tane üçlü trabzan yapıyorum. İpimi 2 defa doladım. Sıradaki sık iğneye bir tane daha üçlü trabzan yapıyorum. İpimi doladım. Sıradaki sık iğneye bir tane üçlü yapamadım. Üçlü trabzan yaparak bir tane modelimi oluşturdum. 3 tane üçlü trabzan yaptım. Aynı noktaya 2 tane üçlü trabzan, bir zincir, aynı noktaya 2 tane üçlü trabzan ve devamında her bir sık iğneye 3 tane üçlü trabzan yaptım. Şimdi iki defa üstüne ipimi attım. Arada zincir çekmiyoruz. Bir tane sık iğne atlayıp ikinci sık iğneye bir tane sık iğne atlıyorum. Şu ipimi artık yürütmeyeceğim. İkinci sık iğneye tekrar üçlü trabzan yapıyorum. Sesim gidiyor arada bir, kusura bakmayın, rahatsızım biraz. Yine 3 tane üçlü trabzan yapacağım. İpim de dolandı, aynı zamanda rahat öremiyorum. Bir tane daha üçlü trabzan yapıyorum. Göbeğin solunda 3, sağında 3 tane üçlü trabzanım olacak. 2 defa ipi üstüne atıyorum. Dördüncü noktaya bir tane daha üçlü trabzan yapıyorum. İpimi 2 defa atıyorum. Aynı noktaya ikinci üçlü trabzanımı yapıyorum. İkinci üçlü trabzanımı yaptıktan sonra da bir zincir çekiyorum. İpimi 2 defa dolayıp yine aynı noktaya 2 tane daha üçlü trabzan yapacağım. İpimi 2 defa doladım. Aynı noktaya sonuncu trabzanımı da yapıyorum. Ve tekrar sağ tarafına da 3 tane üçlü trabzan yapıyoruz. 1 2 ve 3. Bu şekilde.
Son bir kez daha modelimi göstermek istiyorum. İpimi üstüne 2 defa doladım. Bir tane sık iğne atlıyorum. İkinci sık iğneye yeni modeli kurmaya devam ediyorum. 2 defa ipi üstüne doladım. Sıradaki sık iğneme bir tane üçlü trabzan yaptım. İpimi 2 defa dolayıp üçüncü trabzanımı yapıyorum. Ve dördüncü trabzanımı yapıyorum. Dördüncünün olduğu noktaya 4 tane trabzan yapacağız. Üçlü trabzan grubu yapacağız. Önce 2 tane yapıyoruz. Arada bir tane zincirimiz var. Daha sonra 2 tane daha yapıyoruz. Aynı noktaya ikili trabzan grubunu. İki defa ipi doladım. Sağına da 3 tane ikili trabzan grubu yapacağız. İpi 2 defa doladım. Bir sonraki trabzanımı yapıyorum. İpi 2 defa doladım ve üçüncü trabzanımı da yaparak bu grubu da bitirmiş oldum. Bu şekilde. Şimdi sıramın sonuna kadar aynı şekilde devam edip geliyorum. Modelimiz 8 sayısının üzerine kuruluyor. 8'in ve katlarının. Bu sayılarda, benim verdiğim sayılarda yaparsanız hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Ama bir tane, iki tane fazla gelirse onları bu aralarda bir tane bırakıyoruz ya, ara ara dağıtıp 2 tane bırakabilirsiniz eğer fazla sayınız kalıyorsa. Benim verdiğim sayılarla fazla kalmayacaktır. Yine sıra sonunda tabii bizi sürpriz bekliyor olabilir. Sıra sonunda görüşmek üzere. Şimdi sıramın sonuna geldim. Bakın 2 tane sık iğnem arttı. Normalde aralarda bir sık iğne bırakıyordum ama bu hiç sorun değil. Daha fazla kalırsa dediğim gibi bazı noktalarda 2 tane de bırakabilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tane örneğim olmuş benim. Şimdi bu şekilde. Şimdi burada birleştirmemi yapıyorum hemen. 4 zincirle yukarıya çıkmıştık. 4. zincirin tepesine girip burada bir ilmek kaydırma yapıyorum. Daha sonra karşıma gelen sık iğneye sık iğne yapıyorum. Burada bir sıra sık iğne, bir sıra model kuracağız. Sık iğne modelimizi daha tok tutacak. Bu şekilde. Şimdi arada bir zincirlik noktamız var. O bir zincirlik boşluğa girdim. Bir tane sık iğne yaptım. Hemen yanındaki trabzanımın tepesine bir tane daha sık iğne yaptım. Hemen tüm trabzan tepelerine sık iğne yapıyoruz. Sadece bir zincirlik boşluğumuza bir tane sık iğne yapıyoruz. Buradaki tek detay bu. Yine bir zincirlik noktaya kadar birlikte yapalım istiyorum. Modelimiz kolay, güzel ve çabuk ilerleyen bir model. Şöyle zaten bir sıramız bayağı yükseltti gördüğünüz gibi. Hemen yükselen bir model anlayacağınız. Şimdi bir zincirlik boşluğumdayım. O bir zincirlik boşluğa girip bir tane sık iğne de bir zincirlik boşluğuma yapıyorum. Hemen sırada önüme gelen ilk trabzan tepesine de sık iğne yapıyorum. Tüm sıranın sonuna kadar sık iğnemi yapıp geliyorum. Evet. Şimdi sık iğne sıramın da sonuna geldim. Hemen üst sıraya nasıl çıktığımı göstereyim. Bakın bu benim son batmam gereken, yani son sık iğne yapmam gereken yer burası. Buna da sık iğnemi yaptım. Şimdi artık yeni sıradayım. Yani daha önce bir sıra sık iğne gittiğim sıradayım. Hemen ilk sık iğneme geldim. Bir tane ilmek kaydırdım. İkinci sık iğneme de geliyorum. Bir tane daha ilmek kaydırıyorum. Şura benim orta noktam. Bu orta noktaya ben 4 tane üçlü trabzan batmam gereken yer. Burayı tutuyorum. Hemen sayıyorum. 1, 2, 3. Yani solumuzda 3 tane kalacaktı. Sağımızda 3 tane. Hemen 1, 2, 3, 4 zincirle yukarıya çıkıyorum. 2 defa ipimi doladım. Önüme gelen ilk sık iğneye üçlü trabzanımı yapıyorum. 2 defa ipimi doluyorum.
Bir sonraki sık iğneye tekrar üçlü trabzanımı yapıyorum. İpimi 2 defa doladım. Artık orta noktadayım. Yani 4 tane üçlü trabzan yapacağım noktadayım. Arada 2 tane zincir, bir tane zincirim olacak. Şimdi aynı noktaya 2 tane ikili trabzan yaptım. Bir zincir çektim. İpimi doladım. Tekrar aynı noktaya 2 tane daha ikili trabzan yaparak burada orta noktadaki arttırmayı yapmış oluyorum. Yine aynı noktaya ikinci trabzanımı da yapıyoruz. Allah Allah. Şöyle. İpimi doladım. 3 tane daha ikili trabzan yapacağım. 3 farklı sık iğne. Bir sonraki sık iğneye geldim. İkinci trabzanımı yaptım. İpimi üstüne attım ve üçüncü trabzanımı yaptım. İpim kopmuştu. Daha doğrusu kopuk çıkmıştı. Onu bağladım. Şimdi buraya ilk grubumu yaptım. Artık burada şu başlangıçta bir zincir atlayıp yaptığımız noktayı nasıl yaptığımızı göstereceğim size. İpimi size, ay konuşamadım. Boğazım çok ağrıyor. Kusuruma bakmayın lütfen. 2 defa ipimi doladım. Bakın burası orta noktam. Yani 4 tane trabzan yaptığım nokta. Bunu tuttum. Bunun solundaki 1, 2, 3 tane tepem var, sık iğnem var. Bunun ilkine yani 3 tane trabzan yapacağımız için bu orta noktadan sonra 1, 2, 3 tane olacak. Birinciye batıyorum. Trabzanımı yapıyorum. Bu şekilde 1, 2, 3, 4 tane de arada kalmış oldu. Böyle de hesaplayabilirsiniz ama ben kafanız karışmasın diye orta noktadan söylemeyi tercih ettim. Tekrar geldim bir sonraki sık iğneye. Bu şekilde üçlü trabzanımı yaptım. İpimi üstüne attım 2 defa. Bir sonraki sık iğneye geldim. Bu şekilde üçüncü trabzanımı da yaptım. Bakın arada böyle bir V oluşacak. Umarım anlaşılır, anlatmışımdır. 2 defa ipimi üstüne attım. Şimdi orta noktaya geliyorum. Orta noktaya 2 tane üçlü trabzan yapıp bir tane arada zincir çekip tekrar aynı noktaya 2 tane daha üçlü trabzan yapıyoruz. Yani modelimiz artık birbirini tekrar eden döngüye geldi. Bir sıra modelimizde sık iğne yapıyoruz. Bir sıra üçlü trabzan grubu yapıyoruz. Yine aynı noktaya bakın 3 tane trabzanım solda kaldı. Ortada 4 tane oldu. Şimdi hemen sağına da 3 tane trabzanımı yapıyorum. Son bir defa daha sizlere göstermek istiyorum ne yaptığımı. Üçüncü trabzanımı da yapayım. Videoyu çok uzatıp sizleri de sıkmak istemiyorum. 2 defa ipimi üstüne attım. Bakın şura benim bir zincirlik noktam. Bu da bir zincirlik noktada 4 tane trabzan batacağım. Sık iğne. 1, 2, 3 saydım. İlkine bu şekilde ikili trabzanı, üçlü trabzanımı yapıyorum. Tekrar 3 tane trabzan, orta noktaya 4 tane trabzan, arada bir zincir olacak. 2 2. Sağına da 3 tane trabzan yaparak yine sıra sonuna bu şekilde gidiyoruz. Evet, şimdi sıramın sonuna geldim. Model oluşturma sıramdayım. Her modelimin arasında 1 2 3 4 tane 1 2 3 4 tane sık iğne kalıyor. Yine birleştirme yaparken aralarda zincirimiz yok. 4 zincirle başlıyorduk. 4. zincirin tepesine bu şekilde bir ilmek kaydırmayla sıramı tamamlıyorum. Daha sonra bu sıra sık iğne sırası. Şöyle sık iğnelerimi yapıyorum. Bir sıra sık iğne, bir sıra model kuruyoruz. Örgümüzün modeli çok kolay.
ve duruşu çok güzel. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Sonucu fikirlerinizi yorum kısmında belirterek bana destek olursanız çok sevinirim. Tüm modellerime yine kanalımdan tamamen ücretsiz ulaşabiliyorsunuz. Çantalarınız için astar yapmak isterseniz videolarım kısmında astar mevcut. Instagram hesabım, YouTube kanalımla aynı isimde Nescraft. Beni oradan da takip edebilirsiniz. Aklınıza takılan tüm soruları sorabilirsiniz. Benim anlatımımla yaptığınız tüm çantaları bana oradan iletebilirsiniz. Bu şekilde bu sıramı sık iğne yapıyorum. Artık çantam istediğim boyuta ulaşana kadar örmeye devam edeceğim. Çantamız üste çıktıkça genişleyecek. Modelimiz daha rahat oturacağı için genişleyecek ve ütüyle de çok güzel bir form alacak. Şimdi büyüklüğünü siz istediğiniz boyuta ulaşana kadar tabii ki yapabilirsiniz ama ben de sayı vermeyeceğim. Çünkü her ipin boyutu farklı çıkacağı için ben öreceğim. Ördükten sonra kaç sıra ördüğümü sizlere belirteceğim. Eğer bu birleştirme kısmını anlamadıysanız videoyu geriye sarıp tekrar dinleyebilirsiniz. Hemen tamamlayıp geliyorum. Evet, çantamı istediğim boyuta gelene kadar şu şekilde ördüm. Bakın. Toplamda ben tabanda yaptığım motiften itibaren 12 tane saydım. 12 tane ördüm. Size de ölçü verecek olursam şöyle tabandan itibaren tam ölçü 39-40 santim diyebiliriz. Ütüleyince 40 santim olacaktır. Çantamın uzunluğu 40 santim oldu. Hemen enini de şöyle düzeltip sizlere ölçüsünü vermek istiyorum. Eni de 48 santim. Şöyle göstereyim. Enimiz de 48 santim oldu. Ne yapıyorduk? Bir sıra model kuruyorduk. Bir sıra sık iğne gidiyorduk. Modelimi bitirdim. Sık iğne sıramı da bitirdim. Şimdi çantamın ağız kısmına, genelde çantalarımın ağız kısmına kullandığım ters sık iğne yöntemini yapacağım. Şura sık iğneye başladığım şurada bitiş, son noktamda şura, bakın. Buraya da sık iğnemi batıyorum. Sık iğne yapıyorum. Daha sonra şu ilk sık iğnenin tepesine girip buraya bir tane ilmek kaydırma yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. İlmek kaydırma yaptığım yere batmayacağım. Hemen yanındaki sık iğneye ters gideceğim. Ben sola gidiyorum. Siz sağa doğru gideceksiniz. Şöyle ters sık iğne. Hemen bir sonraki sık iğneye gidiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Bir sonraki sık iğneye gidiyorum. Videom kesildi, kusura bakmayın. Şöyle ters sık iğne yapıyoruz demiştik. Bu şekilde her sık iğneye bir tane sık iğne yapıyorum. Her sık iğneye bir tane sık iğne. Tek fark terse giderek yapıyorum bunu. Bu şekilde. Olabildiğince sıkı yapabilirsiniz bu kısmı. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapıp geliyorum. Evet, sıramın sonuna geldim. Bakın çantamın ağzına nasıl güzel bir şıklık, bir zarafet kattı bu model. Hemen sıramın sonunu birlikte yapalım istiyorum. Şöyle. Sonuncuya da batıyorum. Bakın sonuncu boşluğum. Bu şekilde yaptım. Şimdi bunu artık burada kesiyorum. İpimi, ilmeğimi çekiyorum bu şekilde. Şimdi iğne yardımıyla bu birleştirmeyi de yapıyoruz birlikte. Şimdi buraya ilk başlangıç noktamdan şöyle geriye doğru aldım iğnemi. Bu şekilde. Daha sonra yine aynı noktaya geriden geldim. Bir kez daha aynı noktadan geriye gittim. İşlemim bu şekilde, birleştirme noktamı tamamladım. Şimdi burada da ipimi şöyle gizleyerek
gideceğim. Zaten astar yapacağımız için şöyle gelişi güzel ipi yürüteceğim. Bu aşamadan sonra artık astar yapmak isterseniz videolarım kısmına tıklayıp astar yardımı da alabilirsiniz bilmeyenler için. Çok güzel astar videom var. Kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Ben şimdi çantamı tamamladım. Çantamı iç kısmından tabanını ve gövdesini ütüleyeceğim. Astarımı dikeceğim. Çıt çıtımı takacağım. Şöyle çanta sapımı da size göstermek istiyorum. Şöyle orijinal deri kullandım, deri sap. Yine açıklama kısmına aldığım sayfayı eklerim. Çantamın saplarını bu şekilde şöyle dikeceğim. Bunu göstermeme gerek yok. Hani birçoğunuz artık göz kararı dikersiniz eşit şekilde yanlarda bırakarak. Hemen tüm bunları yapıp çantamın son halini sizinle paylaşıyor olacağım. Evet arkadaşlar, şimdi bu şekilde çantama deri sap kullanacağımı göstermiştim sizlere. Toplamda 2,5 ip kullandım, yani 2,5 bobin. Şu da artan ipimdir. Şöyle astarımı yaptım. Yine sizler de kolaylıkla kanalımda astar yapmayı öğrenebilirsiniz. Çıt taktım. Bu şekilde bitti. Eni 50 santim oldu. Boyu da 36-37 santime yakın oldu. Oldukça büyük ve kullanışlı, güzel bir model oldu. Sizler de istediğiniz gibi çalışabilirsiniz bu modeli tabii ki. Böylece bir modelin daha sonuna geldik. Lütfen çantam hakkındaki fikirlerinizi yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Hepiniz hoşça kalın. Görüşmek üzere.